1960 yılından bugüne kadar açık olan bir kafe. Muson yağmurlarına yakalandık. Kumari 2 ile 6 yaşındaki kız çocuklarının içerisinden. Evet. Şuradan bilet aldık arkadaşlar. Hani bilet de bayağı büyük bir bilet. Thank you. Namaste. Fena kokuyor. Katmandu'da bulunan Pashupatinath Tapınağı'ndayız. Hinduizmin en kutsal ibadet yerlerinden birisi. Şu meşhur ölü yakma yerleri bakın. Ganj Nehri'ne bağlanan Bagmati Nehri kıyısına yer alan Pashupatinath Tapınağı, Hindular için en önemli dini merkezlerden bir tanesidir. Burası Tanrı Shiva'ya adanan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan dini bir merkezdir. Burada da din adamları kutsama yapıyor. Olup biteni izleyen maymunlar. Hatta bir tanesi de burada. Evet, yakılmak üzere. Şu anda götürülüyor. Evet, orada da ağıtlar. Biraz önce dini işlemleri yapılan fani şu anda nehrin diğer tarafına doğru gidiyor yakılmak için. Evet, biz de oraya doğru gidiyoruz. Bütün dini törenleri yapılan kişinin yakım işlemi için o tarafa doğru gidiyoruz. Duaları ediliyor. Ağır bir koku ama insan alışıyor. Evet, seremoni başladı arkadaşlar. Yanmaya başladı. Çok zor bir şey olsa gerek. Bu tapınağın birçok yeri var. Ve birçok yerde de maymunla karşılaşmanız mümkün. Her yer daha doğrusu maymun. Ve çok sinirliler. Orada tek başına oturuyor. Pişt. Buraya özellikle akşam gelmek istedim. Çünkü ışıklandırmasını merak ediyordum. Abi çok sinirliler ya. Felaket felaket. Önümde, sağımda, solumda. Hop atladı oradan. Bak 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 nasıl gidiyor. Ölü kişi yakılmak üzere önce bu alana getiriliyor. Bakın şurada mumların yandığı 2 tane mum yanıyor. Oraya getiriliyor. Orada dualar ediliyor. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar. Daha sonra şu merdivenlerden çıkıp şuradaki beyaz binanın önünden geçiliyor. Bakın tam orada da yakma yerleri var. Nepal Hard Rock Cafe'den selamlar. Muson yağmurlarına yakalandık. Hava o kadar güzeldi ki bir anda bu hale geldi. Evet, burası da Kumari'nin yaşadığı yer. Kumari kim derseniz, her şehrin bir koruyucusu, her şeyi bildiğine inandıkları bir kişi var. Şimdi bu Kumari nasıl seçiliyor derseniz, Kumari 2 ile 6 yaşındaki kız çocuklarının içerisinden belli kriterlere uyan çocukları seçiyorlar. Örneğin işte göz, yani önce fiziksel. Daha sonra ilk aşamayı geçtikten sonra ikinci aşamada şöyle bir şey yapılıyor. Karanlık bir odada kesik hayvan başları, işte tavuk, inek, domuz gibi
Bir gece düşünün 6 yaşındaki bir kız çocuğu kapkaranlık bir odada bu şekilde ürünlerle iç içe kalıyor. Ve aynı zamanda Budizm rahipleri onu korkutuyorlar. Çünkü Budist rahipler seçiyor kumarıyı. Üçüncü aşamaya geldiğimiz zamansa bir önceki kumarinin sevdiği oyuncakları seçmesi isteniyor. Eğer seçerse kumari oluyor. Şimdi kumari, evet şöyle meydanı ben size göstereyim. Evet orada yaşıyor. Yılda sadece 11 defa dışarı çıkıyor. Sadece 11 defa. Hiçbir şekilde bu kız çocuğu okula gitmiyor asla. Arkadaşı yok. Yere basmıyor. Ve ya kucakta taşınıyor ya da yılda 11 kez dışarı çıkıyor dedim ya. O zaman da tahta gezdiriliyor. Ve bu kumari ne zaman kumariliği sona eriyor derseniz. Şimdi kurallardan bir tanesi asla toprağa basmayacak. Asla. İkincisi vücudunun bir yerinden kan gelirse veyahut da adet gördüğü zaman ergenliğe geldiği dakika kumariliği bitiyor ve bir anda yani düne kadar aslında bir yerde el üstünde tuttukları kumari sıradan bir insana dönüşüyor. Başkentteki kumari baş kumari olarak seçiliyor. Şu ana kadar en uzun süre kumarilik yapan bir kadın varmış 30 yaşında adet gördüğü için kumariliği o zaman bitmiş ve halen de o yüzden ben kumariyim diye kumarı gibi yaşıyor. Nepal'de bir evde yaşıyor kendisi. Şu ana kadar Birleşmiş Milletler bu konuya veya işte çocuk hakları örgütleri devreye girmişler fakat hiçbir şekilde çözüm bulunamamış. Kumari günde 2 defa pencereden çok kısa süreli sağlıyor. Şöyle size etrafı da göstereyim tekrar. Evet arkadaşlar, burası Freak Street Cafe. Şimdi oraya gideceğiz ve size öyküsünü anlatacağım. 1960 yılında Amerika'da başlayan hippie akımı, Amerika'nın Vietnam'a saldırmasıyla hippilerin çok büyük tepkisini çekti. Ve hippiler bu savaşa karşı bir ayaklanma gerçekleştirdiler. Amerika'dan yola çıkarak dünyanın çatısı olarak saydıkları, onların en çok geldiği yerlerden bir tanesi bu kafe. Şöyle size göstereyim. 1960 yılından bugüne kadar açık olan bir kafe. Hippilerin en çok uğrak yerlerinden bir tanesi. Hippiler neden Nepal'i seçiyorlardı onu da söyleyeyim. Çünkü Nepal'de ucuz esrar vardı. Özellikle Katmandu çevresinde ve halen daha devam ediyor. Sokakta yürürken hemen geliyorlar ve soruyorlar. Şöyle size ortamı da göstereyim. En azından dünyaya damga vurmuş bir nesil hippiler için buradayız. Otobüsle Pokhara'ya gideceğim. Pokhara otobüsüne binmek için geldik. İnternetteki fiyatları 1200 TL ama oradaki arkadaş 1800 dedi. Biz de no dedik. Sürekli başka otobüs yok deyip duruyor. Tabii ne olursa olsun binmeyeceğim. 1500 lira veririm. Uçakla giderim ama hayır. Bu arkadaşa para kazandırmayacağım. Evet. Biraz önce bize tek otobüs olduğu söylenen yerde buyurun. Evet. Manzaramız da güzel. Nepal bana şunu öğretti. Beklentilerini düşük tut. No problem de geç. Otobüsün en önüne geldim. Sağ olsunlar kırmadılar. Size biraz yolculuğu göstermek istiyorum. Hey abi nereye geliyor? Bakın. Yalnız manzara çok güzel. Bakın. Bizim Karadeniz'e benziyor aslında. Müslüman yerler. Oo, dire geliyor. No. Bir anda yağmur başladı arkadaşlar. Bu son yağmurlara.
काम वही तेरे बिना ओ सनम. Ankara'dan hepinize iyi akşamlar. Şimdi en çok sorulan şeylerden bir tanesi yemek. Nepal'de sokakta bu şekilde meyve satıcılarını görürseniz